Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir katmer poğaçası tarifi vereceğim. Herkesin rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceği bir tarif. İster kahvaltıya, ister beş çayına, ister çocuklarınızın beslenmesine nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ. Benim çay bardağım birazcık küçük. Karıştıralım. Bir tane yumurta sarısını üzeri için ayıralım. Tekrar karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım. Bu şekilde hamurumuzu toparlarsak yoğurması daha kolay oluyor. 2 tepsi yapmak isterseniz malzemeleri 2 katına çıkarabilirsiniz. Hamurum mayalandı. Hamurun mayasını alalım, masaya alalım. 4 tane eşit beziye ayıralım. Hamurumuz sert bir hamur olmasın. Yumuşacık olursa daha güzel olur. Açması kolay olur. Poğaçalarımız da güzel olur. Tepsimizi unlayalım. Bezeleri içerisine koyalım. Bezelerinin bir tanesini masamıza alalım. Üzerini unlayaraktan açalım. Arasına tereyağı, sıvı yağ karışımını dökelim. Üçüncü hamurumuzu da aynı şekilde üzerine serelim. Dört tane bezimizi aynı şekilde açtık. Aralarını yağlayarak üst üstüne koyduk. Oklavamızla birazcık genişletelim. Kenar kısımları kalın kalmasın. Birazcık da elimizle düzeltelim. Lület yardımıyla şeritleri keselim. Önce ortadan ikiye keselim. Bu şekilde kesersek kesmesi daha kolay oluyor. Kalan yağımızı da üzerine sürelim. Uç kısımlarından da çizikler atalım. Sarması kolay olsun. İç harcı olarak ben çökelek kullandım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz.
Uç kısımdan başlayarak saralım. Sararken kendimize doğru çekelim. Esneterek sararsak daha güzel olur. Daha güzel ince olur. Hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Çok güzel esnemesi var. Bütün poğaçalarımı aynı şekilde sardım. Hamurumuz sert olursa bu şekilde güzel esnemez. Tepsimize dizelim. Üzerini kapatalım, mayalansın. Çok güzel mayalandı. Üzerine bir yumurta sarısı, kalan tereyağını da biraz üzerine döktüm. Daha fazla yapmak isterseniz ölçüsünü fazlalaştırabilirsiniz. Malzemeleri 2 katına çıkarabilirsiniz. İster kendinize yapın, ister misafirinize, ister çocuklarınıza, nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Üzerine çörek otu, susam karışımı dökelim. Sevmiyorsanız dökmeyebilirsiniz. ...180 derece ısıtılmış fırınımıza verdik. 35-40 dakika arası pişirdik. Üzerinin daha güzel parlak olması için kalan tereyağımızı sürelim. İlk sıcaklığı çıktı gördüğünüz gibi. Nar gibi kızardı alt üstü. Çıtır çıtır görüyorsunuz. Üstü pul pul dökülüyor. Puf puf kabardı. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.